Bir tramvay hızla ilerliyor ve siz de o sırada oradan geçmekte olan birisiniz. Tramvayın yol hattının üzerinde kendilerine doğru hızla ilerlemekte olan tramvaydan habersiz 5 kişi var. Bulunduğunuz yerde bir kol olduğunu fark ettiniz. Bu kolu çektiğinizde tramvay makas değiştirecek ve diğer tarafa yönelecek. Böylece 5 kişinin hayatını kurtarmış olacaksınız. Fakat bunu yaparsanız diğer raydaki bir kişinin ölümüne yol açacaksınız. Böyle bir durumda ne yapardınız? Kolu çekmeyi mi seçerdiniz yoksa seçim yapmamayı mı seçerdiniz? Muhtemelen kolu çekmeyi ve 5 kişi yerine bir kişinin ölmesini seçtiniz değil mi? Eğer öyleyse yaklaşık 7 milyon oy üzerinden alınan veriye göre insanların %73'lük bir kısmı da sizinle aynı kararı verdi. Peki bu kararı verirken neyi esas aldınız? Eğer seçim yapmamış olsaydınız, olacak olanlar sizin sorumluluğunuzda olmayacaktı. Fakat siz eyleme geçtiğinizde, yani bir şey yapmaya karar verdiğinizde bu artık sizinle ilgili oldu. 5 kişiyi kurtardınız belki ama o bir kişiyi de siz öldürdünüz. Yani 5 kişiyi kurtarmak, bir kişinin ölümüne karar vermek demekti. Fakat ne olursa olsun sağduyunuz size 5 kişinin hayatta kalmasının bir kişinin hayatta kalmasından daha iyi bir sonuç olduğunu söyledi ve bunu seçtiniz. Eğer olaylara müdahale etme şansınız olmasaydı, 5 kişinin mi yoksa bir kişinin mi öleceğinin sizin için pek bir farkı olmazdı. Fakat burada dengeleri değiştiren şey, sizin olayların gidişatına müdahale etme imkanınızın olmasıydı. Tramvayın makas değiştirmesine sebep olacak olan o kol, bu sorudaki en kilit detay. Çünkü o kolun varlığı size hayali bir sorumluluk yüklüyor. Eğer kolu çekmezseniz, diğer 5 kişiyi siz öldürmüş gibi hissedeceksiniz. Çünkü bunu engelleme imkanınız vardı. Başta basit gibi görünen ama çok katmanlı bir yapıya sahip bir soru değil mi? Çünkü bu soruya cevap verirken yaşadığınız şeyin adı ethical dilemma, yani etik ikilem veya ahlaki ikilem. Bu videomda etik ve ahlaki ikilem kavramını ele alacağım. Eğer içeriklerim hoşuna gidiyorsa ve kendini sürekli bu kanalda buluyorsan videoyu beğenmeyi ve henüz abone olmadıysan abone olmayı unutma. İyi seyirler. Ahlaki ikilemler, iki veya daha fazla ahlaki değerin veya görevin karar vericiden talepte bulunduğu, karar vericinin bunlardan sadece birini yerine getirebileceği ve dolayısıyla ne yaparsa yapsın, en az bir önemli ahlaki kaygıyı ihlal edeceği durumlardır. Etik ikilemler, bir temsilcinin hiçbiri diğerini geçersiz kılmayan, iki veya daha fazla çelişkili etik gereklilik altında bulunduğu durumlardır. Temsilci birini ya da diğerini yapabiliyor ancak ikisini birden yapamıyorsa iki etik gereklilik çatışır. Temsilci birini diğerine tercih etmek zorundadır. Çatışan iki etik gereklilik aynı güce sahipse veya birini diğerine tercih etmek için yeterli bir etik neden yoksa birbirini geçersiz kılmaz. Yalnızca bu tür bir durum katı felsefi anlamda bir etik ikilem oluşturur ve genellikle gerçek bir etik ikilem olarak adlandırılır. Diğer etik çatışma durumları çözülebilir ve bu nedenle kesinlikle etik ikilem değildir. Örneğin bir toplantıya gitmek üzere göl kıyısında aceleyle ilerlerken bir iş adamı kıyıya yakın bir yerde boğulmakta olan bir çocuk gördüğünde etik bir çatışma yaşar. Ancak bu çatışma gerçek bir etik ikilem değildir. Çünkü açık bir çözümü vardır. Çocuğu kurtarmak için suya atlamak, toplantıya zamanında yetişmenin öneminden çok daha ağır basar. Ayrıca örneğin kişisel bağlılıklar nedeniyle ya da farklı alternatiflerin sonuçlarına ilişkin bilginin eksik olması nedeniyle temsilcinin bir seçim yapmasının yalnızca psikolojik olarak zor olduğu durumlar da bu tanımın dışındadır. Etik ikilemlerle ilgili temel tartışma bunların var olup olmadığı sorusuyla ilgilidir. Savunucular genellikle görünürdeki örneklere işaret ederken karşıtları genellikle bunların varlığının çok temel etik ilkelerle çeliştiğini göstermeyi amaçlar. Etik ikilemlerin çeşitli türleri vardır. Önemli bir ayrım, çözülemez bir çatışmanın failine muhtemelen yanlış bir izlenim veren epistemik ikilemlerle gerçek veya ontolojik ikilemler arasındaki farkla ilgili. Epistemik ikilemler olduğu konusunda geniş bir mutabakat vardır ancak etik ikilemlere yönelik asıl ilgi ontolojik düzeyde gerçekleşiyor. Ahlak, kişiler arası etkileşimlerde neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair kişisel ve paylaşılan inançlar bütünüdür.
zaman içinde bireyler ve gruplar başkalarına karşı nasıl davranmaları gerektiğine dair ahlaki kanaatler ve inançlar oluştururlar. Ahlak ve etik kavramları birçok bağlamda eş anlamlı olarak anlaşılıyor. Aslında başlangıçta bu kavramlar aynı anlama geliyordu. Ahlak terimi Latince kökenliyken etik terimi klasik Yunanca'dan geliyor. Ancak her iki kelime de başlangıçta belirli bir toplumdaki saygın davranışlara atıfta bulunuyor. Ancak zamanla bu kavramlar farklı olgular için kullanılan etiketler haline geldi. Ahlak, doğru ve yanlışa ilişkin bir dizi inanç ve kanaat olarak tanımlanabilir. Bu kavram, kişiler arası etkileşimlerin yanı sıra insanların hayvanlara karşı yükümlülükleri için de geçerlidir. Öte yandan etik, doğru ve yanlış hakkında sistematik olarak düşünmenin akademik disiplindir. İnsanlar ahlak ve etiği farklı şekillerde öğrenirler. Ahlaki inanç ve kanaatler genellikle sosyal etkileşim yoluyla benimsenirken, etik, kitap okuyarak, seminerlere katılarak ve benzeri öğrenilmesi gereken akademik bir disiplindir. Etik kursları ve sınavları vardır ancak ahlak için eşdeğer faaliyetler yoktur. Sadece hem günlük yaşamda hem de daha olağanüstü durumlarda ahlaki testler vardır. Bir kişinin testlerindeki eylemleri o kişinin ahlaki inançlarına uygun yaşayıp yaşamadığını belirler. En genel anlamıyla ikilem, eşit derecede istenmeyen veya tatmin edici olmayan veya öyle görünen iki seçenek arasında seçim yapılmasını gerektiren bir durumdur. Ahlaki olmayan ikilemler de vardır. Bu ikilemlerde seçim, ahlak dışındaki nedenlerle istenmeyen ya da tatmin edici olmayan seçenekler arasında yapılır. Örneğin bir kişi hem bir kitap hem de bir gömlek almak istiyorsa, ancak bunlardan yalnızca birini almaya gücü yetiyorsa, birini diğerine tercih etmek, iki arzudan yalnızca birini yerine getireceği için kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına yol açacaktır. Bu kararın bir ikilem olması için herhangi bir ahlaki boyutunun olması gerekmez. Ahlaki bir ikilemde kişinin bu durumda nasıl davranması gerektiğine ilişkin ahlaki inanç ve kanaatlerinin tamamını yerine getirmesi mümkün değildir. Ahlaki bir ikilem önceden yapılan kişisel bir hata nedeniyle ortaya çıkabilir. Buna kişinin kendi kendine yarattığı ikilem denir. Kral Hirodes'le ilgili kutsal kitap öyküsü bunun klasik bir örneğidir. Hirodes'in doğum gününde üvey kızı Salome öyle bir dans ediyor ki o da ona ne isterse vereceğine söz veriyor. Salome ne dilemesi gerektiği konusunda annesine danışıyor ve vaftizci Yahya'nın başını bir tepside istemeye karar veriyor. Kral şimdi üvey kızına verdiği sözü yerine getirmekle vaftizci Yahya'nın hayatını onurlandırmak arasında bir seçim yapmak zorunda. Kral istemeden de olsa kendisi için ahlaki bir tuzak tasarlamış oldu. Ne karar verirse versin, ahlaksızca davranacağı bir ikilem. Kendi kendine ortaya çıkan ikilemin güncel ve gündelik örneklerinden biri çifte rezervasyon örneği. Diyelim ki bir kişi iki kişiye saat 2'de bir yerde olacağına dair ayrı ayrı ve birbiriyle uyumsuz sözler verdi. Her iki sözü de tutamaz ve bu nedenle hangisini bozacağına karar vermesi gerekir. Her iki sözü de tutmak için iyi ahlaki nedenleri olabilir ancak bunlar arasında seçim yapmak zorundadır. Dar anlamda ahlaki ikilem, söz konusu ahlaki değerlerin eşit öneme sahip olduğu bir durumdur. Bu örnekte iki atamada eşit derecede güçlü bir çekiciliğe ve öneme sahip. Dolayısıyla bireyin iki sözü de tutmak için ahlaki gerekçeleri eşit derecede güçlüdür. Hiçbir seçim diğerinden daha az yanlış değildir. Bu durum ahlaki yanlış yapmanın kaçınılmaz olduğu bir durumdur. Daha geniş anlamda bir kişinin bir şekilde davranmak için güçlü ahlaki sebepleri olduğu gibi, başka bir şekilde davranmak için de kayda değer ama aynı derecede güçlü olmayan ahlaki sebepleri olduğu ahlaki ikilemler olabilir. İki vaadin doğası göz önünde bulundurulduğunda, birini yerine getirmenin diğerini yerine getirmekten daha iyi olduğu sonucuna varmak makul olabilir. İlk sözü tutup ikincisini bozmaya karar vermek, ahlaki bir değerin kaybı anlamına gelir. Ancak bu gerçekten zor bir ahlaki seçim değildir. Çünkü hiç kimsenin kararının doğruluğuna itiraz etmek veya şüphe duymak için bir nedeni olmayacaktır. Başka bir deyişle, seçim daha küçük bir yanlışla daha küçük bir yanlış arasındadır. Eğer bir kişi çifte randevu alırsa, ancak randevularından biri diğerinden daha öncelikli ise, randevusu iptal edilen kişi hayal kırıklığına uğrayacak ve sinirlenecektir. Ancak muhtemelen diğer sözünü tutma önceliğine dayanan kararı anlayacaktır. Hirodes vakasında iki seçeneğin ahlaki ağırlığında bir dengesizlik vardı. Hirodes, coşku içinde Salome'ye şüpheli bir söz vermiş.
Salome de bu durumdan yararlanarak korkunç bir istekte bulunmuştu. Herodes'in vaftizci Yahya'nın canını bağışlamak için üvey kızına verdiği sözü tutmaktan daha güçlü ahlaki nedenleri vardı. Her iki durumda da bazı ahlaki değerlerden vazgeçecekti. Ancak seçeneklerden biri ahlaki açıdan daha üstündü. Bu durum yine de ahlaki bir ikilemi kapsıyordu. Biz şimdi videonun başlarında bahsettiğim tramvay ikilemine geri dönelim. Tramvay problemi neydi hatırlayalım. Bir izleyicinin bir tramvayın çarpma tehlikesi altında olan 5 kişiyi kurtarmak için tramvayın yönünü değiştirerek sadece bir kişiyi öldürme seçeneğine sahip olduğu kurgusal bir senaryo hakkında etik bir düşünce deneyi. Bu terim genellikle neyin iyi olduğu ve hangi fedakarlıkların tırnak içinde kabul edilebilir olduğu arasında görünüşte bir değiş tokuşa sahip olan herhangi bir seçimle ilgili olarak kullanılır. 5 kişiyi kurtarmak için bir kişiyi öldürmeyi savunan düşünce ekolü genellikle faydacılıkla uyumludur. Nedir bu faydacılık anlayışı? Yani en iyi eylemlerin en çok sayıda insan için en büyük iyiliği sağlayan eylemler olduğu inancı. Bir başka ekol olan deontolojik etik ise bir eylemin sonuçlarından bağımsız olarak doğası gereği doğru ya da yanlış olduğunu savunur. Bu ekol, diğer yoldaki bireyin öldürülmesiyle sonuçlanacak bir eylemde bulunulmasına karşı çıkacaktır. 1967 yılında filozof Philippa Foot tarafından geliştirilen ve 1985 yılında Judith Jarvis Thomson tarafından uyarlanan tramvay ikilemi, o zamandan beri ahlaki sezgilerimizi araştırmak için oldukça esnek bir araç olduğu kanıtlanmış ve savaş, işkence, insansız hava araçları, kürtaj ve ötenazi gibi çok çeşitli diğer senaryolara uygulanacak şekilde uyarlanmıştır. Tramvay ikileminin sayısız varyantı ve yorumu vardır. Food'a göre bu ve diğer örnekler öncelikle çifte etki doktrininin işleyişini göstermek içindir. Kendisinin de belirttiği gibi çifte etki, bir eylemin yaratabileceği iki etkiyi ifade eder. Amaçlanan etki ve öngörülen ancak hiçbir şekilde arzu edilmeyen etki. Çifte etki doktrini, bazen kişinin doğrudan kastetmediği bir şeyi dolaylı kasıtla gerçekleştirmesine izin verilebileceğini ifade eder. Bu, fail tarafından açıkça kastedilmediği sürece zarar vermenin bazen izin verilebilir olabileceği anlamına gelir. Bu durumda zarar sadece ikincil bir etki olarak ortaya çıkabilir. Öngörülebilir ancak kabul edilemez. Bu ayrım doğrudan kasıt ve pervasızlık ayrımına benzer. Çifte etki doktrinine göre eğer eylemlerimiz doğrudan iyiliğe yönelmişse ve koşullar dolaylı olarak zarar da getiriyorsa, olumsuz ahlaki değerlendirme için hiçbir gerekçe yoktur. Suç ancak bu kötü etkinin doğrudan kasıttan kaynaklanması halinde paylaşılabilir. Bu tramvay ikileminde yolu neden değiştirdiğimizi açıklar. Muhatap 5 kişiyi kurtarmak istemektedir. Ancak bunun istenmeyen ama öngörülebilir etkisi bir kişinin ölümüdür. Etik bir ikilemin en büyük zorluğu, etik normlara uyacak açık bir çözüm sunmamasıdır. İnsanlık tarihi boyunca insanlar bu tür ikilemlerle karşılaşmış ve filozoflar bu ikilemlere çözüm bulmayı amaçlamış ve çalışmışlardır. Bu meseleyi yalnızca günlük hayatın içinden örneklerle değil, daha geniş ölçekten temel inançlarımız bağlamında da ele almışlardır. Örneğin Eufifro ikilemi. Eufifro ikilemi, Platon'un Eufifro diyaloğunda yer alır. Sokrates Eufifro'ya, dindar olduğu için mi tanrılar tarafından sevilir, yoksa tanrılar tarafından sevildiği için mi dindardır diye sorar. Aslen Antik Yunan panteonuna uygulanmış olsa da, bu ikilemin modern tek tanrılı dinler üzerinde de etkileri vardır. Gottfried Leibniz, iyi ve adil olanın, Tanrı istediği için mi iyi ve adil olduğunu, yoksa iyi ve adil olduğu için mi Tanrı'nın onu istediğini sormuştur. Platon'un ilk tartışmasından beri bu soru bazı testler için bir sorun teşkil etse de diğerleri bunun yanlış bir ikilem olduğunu düşünmüştür ve günümüzde de teolojik ve felsefi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Platon'un Eufifrosu soruyu yanıtlamaya çalışır. İyi olan şey iyi olduğu için mi Tanrı tarafından sevilir, yoksa Tanrı tarafından sevildiği için mi iyidir? Tanrı'nın bize yapmamızı söylediği şey, sadece Tanrı bize bunu yapmamızı söylediği için mi iyidir, yoksa Tanrı bize başka bir nedenden ötürü mü iyi olanı yapmamızı söyler? Durmadan tekrarlanan ve yorumlanan bu ikilem genellikle Eufifro'nun ikilemi olarak adlandırılır. Şimdi ikilem basitçe neydi? Dindar olduğu için mi tanrılar tarafından sevilir, yoksa tanrılar tarafından sevildiği için mi dindardır? Bu ikilem Eufifro'nun dindarlığı, tanrıların sevdiği şey olarak tanımlamasındaki bir zayıflığı ortaya çıkarmak için kullanılır. Eğer dindarlık bundan ibaretse ve bunun başka bir ölçütü yoksa, o zaman dindarlık
tanrılar tarafından sevilme niteliğinin ötesinde bir güce sahip nitelikten yoksun, boş bir kavram gibi görünür. Şüphesiz tanrılar dindar olanı bizim de belirtebileceğimiz bir nedenden ötürü severler. Ancak diyaloğun ötesinde Eufyphron'un ikilemi, dindarlığın ve daha genel olarak dini ahlakın doğası hakkında biraz daha derin bir endişe sunuyor gibi görünüyor. Kendimizi bir tanrıya inanıyor olarak kabul edersek, aynı anda o tanrının iyilik hakkında yargıda bulunmasını ve kendi eylemlerimizi haklı çıkarmak için ilahi bir onay mührüne başvurmamızı istiyor gibi görünürüz. Yine de bu onay mührü sadece bir tanrıdan geldiği için haklıysa ve başka hiçbir nedeni yoksa, ahlak kavramımız sadece ilahi otoriteye yapılan bir çağrıya dayanıyor gibi görünür. Bazı insanlar için bu iyi olsa da pek çokları için yeterli değildir. Seçeneklerden biri otoriteyi yeniden nitelendirmeye çalışmak ve onu daha haklı kılacak bazı özellikler eklemektir. Örneğin Tanrı'nın sonsuz üstün bilgeliği göz önüne alındığında ilahi otoritenin hak edildiğini iddia etmek isteyebiliriz. Yine de darbeyi yumuşatmış olsak da ahlakın temelini ilahi bir gizem olarak nitelendiriyoruz. Bunun dini inancın zorunlu bir sonucu olup olmadığına ya da dini ahlakı daha az küçümseyici terimlerle tanımlamanın bir yolu olup olmadığına karar vermek inanan kişiye kalmış. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.